Karadeniz, hava 9, belki 10. Allah kolaylık versin. Oh my, why me? Need to kill ship, why me? The scene is from the Black Sea coast of Turkey. The Black Sea is known with its holiday resorts, pretty fishing boats and people. But for seafarers, it has not been associated with these beauties for a long time. For centuries, the Black Sea has been witnessing an active maritime commerce between surrounding countries and communities. But today, it has turned into a nightmare for seafarers. For them, the Black Sea means low wages, old vessels, and severe working conditions, accompanied by fatal marine accidents. How come the Black Sea has turned into such a sea of shame? While the story begins back in 1990s, we need first to have a look at the current state of affairs. The maritime commerce in the Black Sea rests on nearly 2,400 active vessels, with carrying capacities between 1,000 tons and 12,000 tons. In total, they reach more than 11 million tons. Vessels under 1,000 deadweight tons and those which are not used for international transport are not included in this figure. 2 out of 3 of these 2,400 vessels are coasters under 4,000 deadweight tons. The bulk of the fleet is formed by these coasters due to the characteristics of the industry. And these coasters, the river-type vessels in particular, played a major role in turning Black Sea into a sea of shame. These vessels account for 1/2 of the total carrying capacity, and half of them are older than 20 years. More importantly, 2 out of 3 seafarers work in this kind of vessels. What is the main reason for these small-scale and old vessels? Çünkü ancak o değerdeki gemilerle bu iş yapılabiliyor. Yani günlük 8 dolar navlunla tonlu 8 dolara taşıyacağınız ve 20 günlüğüne işgal edeceğiniz bir gemi
değeri haliyle olsun size 400 bin dolar olur, 500 bin dolar olur, 600 bin dolar olur. Ama 10 milyon dolar olmaz. 10 milyon dolarlık gemiyi böyle bir navlun değeri için 20 günlüğüne işgal edemezsiniz. Kazancı o kadar. Bölgede çalışan standart altı gemilerde ticaret faaliyet yürüten şirketler genellikle ada devletlerinde kurulmuş ve oradaki bir muhasebecinin ofisindeki bir dosyadan ibaret olan offshore şirketlerdir. The effects of the multiple layers of ownership, of crewing agents, of management companies, of different operators creates further obfuscation of responsibility. There's less clarity about who to hold accountable if something goes wrong. And in this region, things go wrong often. Partly because of the geography of the region, because of the weather conditions, the nature of the tonnage, these old vessels, these river-type vessels. Things go wrong, and then who do you go to? Do you go to the crewing agent? Do you go to the operator? Do you go to the manager? Who's the flag? Is it Cambodia? How do you find somebody in Cambodia to hold the owner accountable? These multiple layers create a situation of impunity for the people who should take responsibility as responsible employers. For ship owners, it's possible to define the Black Sea as a kind of spot market. And all these factors have a very negative effect on the working conditions of seafarers. Struggling to survive under harsh market conditions, ship owners find the remedy in substandard vessels and working conditions. Normal denetimlerden geçemeyecek olan, yani şu anda bölgede zorunlu yapılan denetimlerden dahi geçemeyecek olan gemiler bunlar. Normalde ekonomik ömürlerini bitirmiş, bundan sonra para kazanması mümkün olmayan gemiler. Aslında çoktan hurdaya ayrılmış olması gereken gemiler. O bakımı yapılmayan gemilerde geminin kendisinin ederi ne ki bakımına ne yatırılsın? O sigortası olmayan, doğru düz P&I kapsamı altında olmayan gemilerde insanlar çalışıyor. Ve onun bütün cefası o insanların sırtında patlıyor. Tabiri yerindeyse bu gemiler insanların sırtında gidiyor. Bu tarz çalışma standart altı denizciliği adeta Karadeniz bölgesinin bir kültürü, adeta bir kölelik kültürü haline getirmiştir. Problemin dönüm noktası Doğu blokunun çöküşüdür. Bir kere bölge hızla ticarete, uluslararası ticarete açıldı. Ama aynı zamanda çok kötü koşullarda ve her şeye razı bir emek piyasasıyla birlikte. Ve o dönem bir anda bölgedeki denizciliğinde karakterini değişti. Ancak hala da koşullarda ciddi değişmiş olmasına rağmen, uluslararası konjonktür değişmesine rağmen, bölgenin insanı değişmesine rağmen, bölgedeki ülkelerin konumları değişmesine rağmen o günün koşullarından kalan zorlu, ilkel durum hala devam ediyor. So this slave mentality is specific for I think specific for this region. It doesn't come to European seafarers, for example, because they know their rights. They have a strong democracy. And what we have a former Soviet Union republic, which are now the independent state, but the people haven't been changed. Only status of the country has been changed, but not the mentality. Nearly 80,000 seafarers have to work under these substandard vessels to be able to get by and support their families. Almost all these seafarers come from the countries in the region. Russia, Ukraine, and Turkey are the main countries supplying seafarers. They are followed by Georgia, Azerbaijan, and Syria. And particularly because of the cheap labor in countries such as Russia, Ukraine, and Georgia, regardless of the amount of money made by shipowners, they invariably underpay seafarers. High unemployment rates and thousands of unemployed seafarers waiting for a job out there are the most important trump of the shipowners. Thousands of seafarers who feel the scourge of unemployment on their backs give in and are forced to accept very low wages and severe working conditions.
They sometimes work without receiving any pay for months, and sometimes even lose their lives in the dark waters of the Black Sea. It's possible to say that Turkish seafarers get highest wages in the region. For example, while ship owners pay $1,000 to $1,100 to a Turkish able seaman, they pay $800 to Russian and Ukrainian able seamen, $700 to Georgian, and $600 to an Azerbaijani able seaman. The main problems of the seafarers in Georgia is employment, to be employed on the board. The other one, employed by some substandard crewing agencies who are sent the guys to the Turkey, the nearest country, sometimes to the Ukrainian, sometimes to the Russian. They are employed without the contract, without insurance. After the conflict of when the contract of employment are terminated, they come into my office, and only one thing, they make payment. They asking to solve this problem. It's the main problem in the Black Sea region. It's a very specific region. A lot of substandard vessels. I'm not talking about the absence of the contract, absence of the ITF agreement. I talk about the elementary. In Ukraine, we have the very low salaries and rather low level of living. And most of the people from the different areas of Ukraine, they actually don't have any other choice just to take that huge risk and to try to earn some money for the family. So this is the main idea, I believe, because highly qualified seafarers, I repeat, they will not go to work on such kind of substandard vessels. In Romania, we have the most claims regarding the wages, unpaid wages, and bad, poor living and working condition, poor food, and substandard vessels. Our standards, our Romanian seafarer standards, are quite high than in the region. So nobody accepts to work for $700 or $600 per month. The minimum standard, which let's say standard under the comma, the minimum wage which Romanians can meet to be over than $1,000. So it's a few ships which offer these salaries, so they prefer to have employment on other seagoing vessels with ship owners. As this picture shows clearly, Black Sea seafarers' wages, working and living conditions are unfortunately not good. As for the social rights, there is almost none, and vessels are in very poor physical conditions. Then, why seafarers give in and accept such bad conditions? What is the reason? The most important factor is surely the extreme weakness of trade union organization. Most of them is Russian, Ukrainian, Georgian, Azerbaijan. Unfortunately, they don't believe right now in any union. We have to somehow to convince them that it's good for them. That's why I think our task is not only get rid of substandard vessels. Our task is to educate them, to get rid of this slave mentality. Those seafarers from different countries of Black Sea are trying to earn their living and look after their families under such bad conditions. They endure the hardships of their job in order to provide a better life for their yearning families. They try to survive in the vessels that are left to their fate without any payment for months, without fuel and provision. Delayed or unpaid wages, hard work, bad living conditions, ignored safety rules have just become a routine. And to make matters worse, seafarers in despair have to pay manning agents to find a job.
Let's listen to seafarers to see why they bear these conditions and why the Black Sea is called the Sea of Shame. For 3 weeks, we don't have fuel, almost no, zero. We have 2 weeks. We are preparing our food on the fire. When you half of crew, family, rent apartments. Finish apartments. Now family on street. Şu anda çok mağdur durumdayız. Artık vitamin de alamıyoruz. Burada bir sigara bulduğumuz zaman 4 kişi 5 kişi birden içmeye başladık. Çok zor durumdayız. Ailelerimiz perişan, ailelerimizi özledik. Bir an önce gitmek istiyoruz. I have family, 2 people, no money. I won't have money. He sent money to my family. Oh my, why me? Need here, why? Şubat ayından 8'inden katılmışım gemiye. Bir tek $200 avans olarak almışım. Ben birkaç defa personel müdürüyle görüşmek istedim telefonda. Telefonu açmadı. Evde sıkıntım da var. Bir küçük kız çocuğum hastadır. Hepatit B hastasıdır. Yani hoş merarlık hastadır ama her sene böbreklerinden numune alınır. Ondan dolayı ben bu işe karar verdim. Bizim problemimiz şirketimiz, gemi sahibi bize paramızı vermiyor. 3 aydır para alamıyoruz. Ailelerimiz aç. Ailelerimize para yollayamıyoruz. Okula gidecek çocuklarımız var. Okula gidemiyor. Ben kapitan Defne gemisi. Ben burada çalış 5 ay. 5 ay ben maaş aldım, bir tane maaş. Benim maaş $3.000 bir ay. 4 ay maaş yok. Gemi sahibi kaybetti. We here until from 26th of February. 26th of February here now. 5 months. With no money. Owners need for crew more than $120,000. $120,000. If you understand me correctly, please understand correctly. For crew, okay, this little problem. Okay, this nervous, another. Our family. Yeah. We lost our family. O gemiyi Ali Kartal denilen kişi sadece işletme iznini alabilecek. Bu geminin satışı yok. Bu geminin satılamazı var bir. Satılamazı olmadığı gibi bu geminin bu şekilde sürünecek ve çöpe gidecek. Ama nasıl gidecek, batırılacak mı, ne olacak, akıbeti belli değil mi? Bunu ben hukuken hiçbir şekilde hakkımı alamayacağım burada. I don't have any specialty, only master. I work as master 15 years. For this period, I lost more than $100,000 at home. Lost my house price $200,000. Now it by bank. If I don't give back credit, I lost house. Lost my car price $57,000. Lost everything. How I got home? Now I crack. You don't understand me. About a week ago, we asked one fisherman to help us. We switched on the electrician. It was few liters, and call to the radio to another ship, Vasily Tatishev, and asked them, please, guys, help us. We don't have food at all. And they said, if you have how to come to our vessel, we will give you some food. We will give you some food. We take the fish boat and went to Vasily Tatishev. The seamen from that boat, from that vessel, I'm sorry, gave us a lot of, not a lot, but food for 3 days. And we was eating it. We was gratefully for this food. Russians, especially, a year and 2 months. More than the year, the people don't saw their families. They don't see normal food, normal payment. They don't have salary at all. 7 months. 7 months, mister.
said 7 months. 7 months. Harun gemisinde şu anda 7 aydır mesela çalışıyoruz. 4 aydır para alamadık. Haziran ayında çalışmaya başladık fakat Temmuz ayı gelince maaşların ödenmediğini evimizden haber aldık. Şirketi aradığımızda ise ödenecek dendi. Fakat şirketle yapılan görüşmelerde bir türlü maaşı alamayıp maaşı alacağımıza dair sözler alıyorduk. Sizin şirketin o tarafa geldik. Şirketiniz yok, yerinizde yoktu. Şu an neredesiniz? Adresinizi alabilir miyim? Biz şirketinize geldik. Şu anda başka bir yerdeyiz. Yani oraya geleceğiz. Telefonlaşırız. Siz adresi verin, şirkete gelin. Arkadaşlar beraber hep beraber konuşalım. Alo. Personele davranışları, para vermemek için baştaki 100'e yakın kişinin ki her gün ben bu insanlarla muhatap oluyordum. Para vermemek için yüzlerce düzmece rapor hazırladıklarını kendi gözlerimle bizzat şahit oldum. Buranın bir armatörlük şirketi, bir denizcilik şirketi değil de bir mafya kuruluşu gibi hareket ediyorlardı. Uzun süredir de İstanbul mafyasıyla iç içe olduklarına bizzat şahit oldum. 2008'den bu yana 100'e yakın insanın alacağı vardı ki bunların başta eşleri, çocukları olmak üzere. Yukarı ilettiğimizde bu hayvanlara git söyle de çalışsınlar, bizim bunlara verecek paramız yok. Eğer biraz daha zorlama olursa aşağı gelenlere de 4 kişi silahlı adamları tarafından hepsi tehdit edilmekteydi. Kendileri de silahları hepsinin de dördünün de 4 armatörde bellerinde ve özellikle de göbeğinin önüne silahları milleti koyarak veya birisi geldiğinde masanın üzerine koyarak insanları korkutuyorlardı. Ben personel müdür yardımcısı ve personel müdürü olduğum sürece de oradaki mürettebata 10.000 YT'lik senetler imzalanmıştır. Bu senetlerde bunlara geri geldikten sonra hepsine tehdit olarak kullanılmıştır. Bu senetlerin tek sebebi düzmece olarak nasıl raporlar hazırlanıyorsa ondan sonra bu mürettebat ki çoğu para ödenmemek yüzünden eğer kontratı 8 aysa 6 aysa ki Türk bayraklı gemilerde 8 aydır. Eğer gelirlerse bunları önünde bu 10.000 YTL'lik senedi göstererek ve bu senetle tehdit ederek hayatını karartırız, evine haciz getiririz diyerek çok insanı da benim yanımda ayrıca tehdit etmişlerdir. 4 patlamadan sonra yandı. Üzerime ateşler yağdı ve bu duruma düştüm. Yani şirketlerin kendi gemilerine tamire yaptırmadan gemileri sefere çıkarıyorlar. Onların yüzünden biz bu azaplara düşüyoruz. Yani hiçbir iş yapabilmiyorum. Varmak yok sanki. Dışarı çıkamıyorum. 2 sene oldu artık. Evden dışarı çıkamıyorum. Hayat başka türlü oldu gözümde yani. Bu olaydan sonra yani artık eskiki gibi değil yani. Yani ölümden çarpışan adam nasıl olabilir? The conditions that seafarers have to bear are worst in river-type vessels, and these vessels consist in an important part of the merchant fleet of the Black Sea. These vessels, in fact, should not be allowed to sail to open waters, like Black Sea, but they are preferred by ship owners for many reasons, and used in Black Sea at the risk of seafarers' lives, violating the maritime regulations. 25 milden açık bir seyir yapamaz ibaresi var. Kırsal sertifikası. Tabii. Şimdi biz nereye vuruyorduk? İşte Cagliari'ye doğru, Romanya, Bulgaristan, Romanya sınır. Oradan işte Yalta, yani Kırım tarafına.
Sevastopol tarafına öyle. Şimdi nereye gideceğiz? Mariupol'a, Rus tarafına. Yezki, Taganrog, Çarkışı bilirsin. Rostov, evet. Rostov, Don. Draft'ı küçük gemiler. Evet, 4-25. Volga-Don, Formovski 3 metre, 4 metre değil mi? En fazla. Draft'ta. Ama gemi boyu 135 metre. Yani Genişlik 15-16 metre. Geminin tonajına baktığımızda 4-5 bin tonluk bir gemi. Ve esnen bir gemi. Mesaj yorgunluğu var, küçük, kalem gibi çıtlar kırılır. Sibirski, Omski gemiler. Evet. Şimdi burada nedir? 25 bin diyor. Tabii biz seyir planını gerçek yapıp ama 100 milden, 80 milden ama nedir? Yani seyir planıyla gerçekte aslında farklı oluyor. Farklı. Tabii uymuyordu. Tabii ikinci kaptan ne dersin? Breaking the basic restrictive rule of within 20 miles from the coast, river-type vessels navigate across Black Sea in order to save fuel and time. And this brings about many dangers, increases the risks, and seafarers pay the price. It's not a coincidence that most of the vessels that sunk are river-type vessels. Let's listen to what an expert has to say about the meaning of those vessels sailing in open waters, almost all of which are more than 30 years old. Biliyorsunuz gemiler yapılırken, sınıflandırılırken çalıştıkları denizlere göre, inşa yapılış şekillerine göre, kullandıkları malzemelere göre, çalıştıkları denizlere göre, sevk şekillerine göre sınıflandırılıyor. Bütün bunlar geminin çelik konstrüksiyonları yapısında, mukavemet hesaplarında, geminin şekillendirilmesinde sonuca giden etkenler. Genelde gördüğümüz kadarıyla böyle Volga, Tuna, nehirde çalışan gemilerin boğaz girişinde görüyoruz. Bu tip gemiler aslında nehir gemileri. Hazar Denizi gibi nehirden göl arası iletişim sağlayan gemiler. Dolayısıyla bunların konstrüksiyonları, mukavemetleri bir açık denize göre yapılmıyor. Dalga tepesi, dalga çukuru diye tabir ettiğimiz hugging olayında uzun gemiler dalga tepesi, dalga çukurunda kalması durumunda ve ağır yük taşıması sebebiyle kırılmaya maruz kalıyor. Zaten bazen gidip görüyoruz pas içinde, yani elinizi soksanız parmak girecek ambar kapaklarını görüyoruz, delik deşik mezanaları. Hani gözle bile baktığınızda bir iyi muayeneyle yetersiz olacak gemilerin böyle bir hava koşullarında kırılmaması imkansız bir şey. Bunlar bir şekilde belki geçici bir süre veyahut da biraz takviyeyle denize sokuldukları zaman görüyoruz. Kefken açıklarında tahıl taşıyan gemi kırıldı. Bu buğday taşıyan, maden cevheri taşıyan gemiler kırıldı. Bunları hep rastlıyoruz. Bunlara baktığınız zaman daha çoğunun nehir tipi gemi olduğu, açık denize çıkmaya uygun olmayan gemiler olduğu ve yaşlı gemiler olduğu gözüküyor. Stiff gemidir, ağırlık merkezi aşağıda olan gemilerdir. GM'leri çok büyüktür, yani stabilite açısından. Bunlar çalkalanır, dövülür ama batmazlar ama kırılırlar. So we observe in our ports river type vessel, and actually we tried to lobbying in our parliament to restrict the entrance from let's say from November till April, but we didn't succeed. The ship owners lobby is stronger than us, but in my opinion those type of vessel, they unseaworthy, especially winter time. They have not enough freeboard, very weak engines, and a couple of them sinking from time to time. River-type vessels are not the only example of substandard vessels in Black Sea. Many of the vessels in Black Sea have similar conditions. These substandard vessels pose a risk for both seafarers and the environment. The vessels sink, the seafarers die or get injured, and what is left behind is grieving families and suffering seafarers. One of the many ships sunk over the last few years is Ogambe.
motor vessel Oganbey sank in December 2009. The incident was 7 miles away from Ereğli, a port at the north coast of Turkey. 4 seafarers lost their lives. The seafarers who survived this awful accident tell how their friends lost their lives. Batma tarihi 13-12-2009 Cumartesi günü. 16 kişiydik. İkimiz vefat etti. Ölüsü bulundu. İkisi kayıp şu anda. Hala 12 kişi. 9'u Filika'dan kurtulduk. 3'ümüz orada geçen büyük gemisine çıktık yani. Biz geç SOS verdik. Yani biz batmaya 2-3 arkadaş verdi. En son yani yine erken geldi sahip güvenlik yani. Bizim için erken geldi. O bir gerçek çünkü. 10 mil açıktaydık. Filika'ya biz teker teker denizden bindik. 1,5-2 saat denizde kaldık. Daha sonra Filika'da 1 saat kaldık. Sahil güvenlik geldi aldı bizi. Önce denizde adam varsa onları alın dedi. Siz Filika'dasınız, sağ mısınız? Deniz arkadaşınız varsa onları alın dediler. Alamadılar. 1-2 ölü ceset bulmuşlar. Hepsi onu da çekememişler. Sonra geldiler bizi aldılar. Ereğli açıklarındaydı. Gemi batıyordu. Direkt vuralım diyorduk falan diyorduk. Şirketten İstanbul'a gelin diye söyleniyordu. İstanbul'a gelemeyiz. Batıyor gemi. Resmen batıyor. Bağırış, çağırış falan filan. Telefonlar açılıyor işte. Batıyoruz abi, batıyoruz. Resmen batıyoruz abi. Hayır İstanbul'a gelin. İşte kaptana emirler yağdırıyor galiba orada. Çünkü ben anlamıyordum, konuşuyordum. İlle İstanbul'a istiyordum. Bizim rahmetli olan arkadaş o ses vermemizi istedi. Yani öleceğiz dedi ya, verelim kurtulalım dedi. Uzun bir süre kurtarılmayı bekledik. Şirkete bunu bildirdik yani. Eğer şirket bizi düşünüyor olsaydı yani hiçbir can kaybı olmadan herkes kurtarılmıştı yani. Çok uzun bir süre yani biz denizde devam ettik, seyir halindeydik. Yani bu oraya buraya ulaşıp duruyorduk. Karşı taraf, biz arzetmedik mi buna taraftaşlar bize yani. Sonuçta biz arzetmedik. O sana listesi yok diye hani veremeyiz dedi. Ya bir liste eksik ama personel liste eksik denildi. Bir tane eksik. O listenin adı verilmedi de liste eksikmiş, biri eksikmiş. Kesinlikle dedi vermeyin dedi. Dalgayı dedi alın dedi, kıçtan dedi, öyle gidin dedi. Hiç gemi kurtarmanın yani yakınsan sahile gemiyi karaya oturtmak en mantıklı. Ya da Filika'lara indirip SOS verip beklemek yani. O boğulma tehlikesi. Yani biz 1,5 saat 2 saat denize kaldık. 5 metre 4 metrelik bir dalga vardı. Arkadaş elinden bir kopuyor bir geliyor, bir kopuyor bir geliyor. İşte armatörün gemisi yatısı da para, batısı da para, çalısı da para. Siz kendi canınızı düşünün diyordu bize. Yani bu grubun içinde bir isim vermiyorum ama. Önce kendi canını düşünsün herkes. Bu gemilerin durumunu herkes biliyor. Liman başkanları da biliyor. Port denetimcileri de biliyor. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani genel normal olan bu olunca tekil bir memurun yürütebileceği ya da üretebileceği bir sorun değil. Örneğin Volgabat 199 battı. Nehir tipi gemi. Ne işi var orada? Nehir tipi geminin Karadeniz'i geçmiş, Karadeniz'in zorlu koşulları altında fırtınada Boğaz'ın girişinde batıyor. And the question is why this vessel, this crab, is allowed to sail, to trade in this area. And I think the answer is, first of all, weak legislation system. Even their laws have been adopted. In fact, they don't work. And the second problem is corruption. It's the main problem for Russia, and it exists everywhere. And the price for passing inspection is fixed, and every captain on board every such vessel exactly knows how much to give and whom to give this money. So no one inspector was caught. Why are substandard vessels allowed to sail in such conditions? Who turns a blind eye to these vessels and to seafarers dying in vain? We hope that those who send seafarers to death and those who turn a blind eye do take a lesson from what is told. However, we know that nothing will be enough to bring back those died and relieve their families' grief. Ölene doğru oğlum aradı. Dedi ki anne dedi hazırlıklı olun gelin İstanbul'a dedi.
İstanbul'a gittik. Küçük oğlumla büyük oğlum, kardeşim Ereğli'ye gittiler. Anne dedi söz veriyorum dedi, abimi sana getireceğim dedi. Ufak kızına döndü dedi, getireceğim babanı dedi. 3 aylık, 4 aylık kızını yetim bıraktı. Oğlu var şu anda 12 yaşında. Onu yetim bıraktı. Onca kişinin günahını nasıl çekecekler, nasıl taşıyacaklar? Onca yetim bıraktılar çocukları. Bize sahip çıkmadılar, bir baş sağlığı dahi bilemediler. Kızı diyor Ecrin şimdi konuşmaya başladı. Babam ne zaman gelecekti? Ben ona ne cevap vereyim? Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Babam babasını soruyor bana. Bu acıyı yaşatmaya, bu kadar insanların günahına girmeye ne şeyi var? Bu kadar para hırsı, nasıl bürünmüş bunların gözleri bu para hırsı? Burada gemilerle çalıştırıyorlar o insanları. Bir sigortası dahi yok. Bu nasıl bir cesaret, nasıl bir şey bu böyle? Allah'tan hiç mi korkun yok senin? Ondan sonra sabahleyin saat 7.30'tu telefon. Hatta ondan evvel bana mesaj çekmiş benim büyük oğlum. Rahmetli olan bir çekmiş. Benden helallik istemiş. Ben 2 senedir, 3 senedir aşağı sahile inemiyorum. Evet. Daha ben bu sene sahile denize gidip de sandalyeye atıp oturabiliyorum. İlk defa indi bu sene. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Denizin dibine dalıyorum ki oğlum seni görmeye geldim diyorum, ne olur göster bana yüzünü diyorum. Bari bize ölülerini verseydi bari, bir kemiklerine razıydım ben, bir kemiğine razıydım. Bu evladımın kemiği dedim, mezara koyardım, giderdim bayramda, seyramda her gün onun başına. Çocuklarına söylerdim ki işte babanızın mezarı bu derdim. Ben telefon açıyorum, bana diyor ki benim diyor 10 lira cebimde para yok diyor, sen biliyor musun diyor. Vay vicdansız. Bu kadar olur mu be? In fact, what is told here clearly shows how seafarers are led into a dead end. And after a certain point, even law falls short. Ogan Bey vakası ile ilgili ki bu dosyada ölen gemi adamın anne ve babası benim müvekkilimdi. Annenin benden isteği vardı. Bununla ilgili kendimi insani olarak da çok yetersiz hissettiğim dosyalardan bir tanesidir. Anne sadece ve sadece oğlunun kemiklerine ulaşmak istediğini bana ısrarla vurguluyordu. Hukukun dahi yetersiz kaldığı bir cümledir bu benim için. Hukuk, ölen gemi adamının kemiklerini nasıl annesine verebilir? Bu sorunun cevabını benim vermem mümkün değildir. The bitter consequences of unlawfulness and irregularity are not limited with deaths of seafarers. For most of the cases, there is no insurance system or compensation for the grieving families to maintain their lives even at the subsistence level. Peki bu böyle bir Sibir gemi battığında veya batma tehlikesi geçiyor, bu riski kim üstleniyor? Şimdi aslında bir sigorta sistemi var. P&I olarak özetlenen. Sigortalanacak olan değer aslında gemi değil. Geminin değeri daha ikincil. Üçüncü şahıslara verilen zarar, potansiyel zarar çok büyük. Normal bir P&I sigortası ne olur? Risk arttıkça sigorta polisinin bedeli artar. Bu gemi yeni olsaydı muhtemelen 180 bin dolarla 250 bin dolar arasında yıllık sigorta bedeli yatırması gerekirdi. Şimdi böyle bir geminin değeri ne ki adam o şey yapsın? Bunlar da ne yapmışlar? Bölgede bir
Kendisine özgü bir P&I sigortası oluşmuş durumda. Adı P&I. Yıllık $7.500 veriyorsun. Böyle bir hurda için, böyle bir risk durumu için. Bir kağıt satın alıyorsun. Hesapta sigorta kapsamında ama polisi hiçbir şey kapsamıyor. O da aynı bu şirketler gibi. Adı var, kendi yok. Bir tane şirkete gidiyor. Onlar da ona bir tane kağıt basıyorlar. Diyor ki al senin sigortan var. Ama herhangi bir durum olursa sigorta nerede? Yok. Nasıl bunlar ortadan kayboluyor? Sigorta şirkette kayboluyor. Baba oğul birlikte can verdikleri bir dosya. Geminin yargılama safhasına geçildiğinde P&I sigortasının sahte olduğunu fark ettik. Bunun anlamı şudur: gemi battığı için ortada mal varlığı anlamında ulaşabileceğimiz bir mal varlığı kalmamıştır. P&I sigortasına ulaşabilirsiniz fakat ortada P&I sigortası yok. Toplam kaç gemi battı son 10 yılda belli değil. Kaç gemici öldü belli değil. Kaç iş kazası oldu belli değil. Takip ettiğimiz vakalar itibariyle batan gemi çok. Vera battı, 8 kişi öldü. Ogan Bey battı, Volgabat 199 battı, Tolstoy battı, Amira 1 battı, Rezzak battı, Erol Şenkaya battı. Can that be prevented? Yes, of course. Should the authorities of the region, the port states, conduct inspections properly, it's possible to save both vessels and seafarers. But the current situation proves that this is not the case. The cases of sunken vessels and dead seafarers show that inspections are not conducted properly. The authorities don't fulfill their duties and seafarers continue to pay the price. Maritime Labour Convention can be an important foothold for Black Sea seafarers as well. Because Maritime Labour Convention determines the minimum standards in many respects, such as seafarers' wages, social security, working and living conditions. And unfortunately, the conditions in Black Sea are well below these standards, which is the main reason for defining Black Sea as substandard. It should be emphasized that ITF, International Transport Workers Federation, has put a great effort in preparing the Maritime Labour Convention and getting it accepted by the ILO as well. Well, the Maritime Labour Convention is a convention that came together as a result of the social partners, of the employers' representatives and the seafarers' representatives, deciding that something needed to be done about the worst elements of the shipping industry, to create a level playing field for employers and to create decent standards of living for seafarers. We're hopeful that there's going to be an improvement in the implementation of the regulation. But frankly, it depends on the political will, it depends on the resources that are put into the convention to make sure that it has the impact that it should have. But I think it provides us with a framework to improve conditions for seafarers, but it's the first step, and we have to check that it actually works in practice and is not just a piece of paper with no meaning. Maritime Labour Convention, adopted by International Labour Organization in 2006, has entered into force in many countries, especially in European ports. That means, no matter flag states sign the MLC or not, the vessels will be inspected for compliance with MLC. It should be underlined that this is beneficial to seafarers. What does MLC mean for seafarers? Worldwide, I would say that this convention should bring a lot to the seafarers, because it's just not just one convention. It's one convention that is a group of conventions talking about living condition, working condition, hours of work, safety. That means if really the world is in a position tomorrow to comply with this convention, I'm 100% sure that the life of seafarers will be much better tomorrow. Then, if we look at what's happening in the Black Sea area, we need to have the politics behind us to enforce this convention. But of course we could say today that the hope to see this tomorrow is not really big.
is even not there. But we also have to have in mind that those ship owners, they have or they will have no choice in the future, because the country are growing, the economic is growing, the standing of living is growing, and maybe not tomorrow, but I hope that in the near future, 2-3 years, this convention will help to regulate the market in the Black Sea area. We understood that if MLC were applied, it would be an important opportunity to improve the working conditions of Black Sea seafarers. For MLC holds Black states, port states, and labor supplying countries responsible. In cases of problems, seafarers will be able to appeal directly to the port authorities. Besides, ITF and affiliates will be involved in this mechanism of official complaint. MLC provides the trade unions in the region with a means to apply pressure on governments and port authorities. ITF and the affiliated unions will be able to force the authorities to inspect vessels, to improve the conditions, and make them comply with MLC standards. But it would be wrong to think that the MLC is a magic stick itself. A strong trade union organization is the most important thing for MLC provisions not to remain on paper and have an effect in improving seafarers' working conditions. Dolayısıyla bölgede zaten geçerli, uygulanan uluslararası konvansiyonlar var. Ama bu konvansiyonlar kağıt üzerinde kalıyor. Bu konvansiyonların bu gemilere ne kadar uygulandığı, bu gemilerin ne kadar denetlendiği, yani dolayısıyla uygulama problemleri ortada. Kısaca şöyle diyebiliriz. Diğer konvansiyonlar bu gemilerin denetlenmesine ve standartlarına ne kadar etki ediyorsa MLC 2006, MLC 2006 sözleşmesi de bölgede uygulanması ancak diğerleri kadar mümkün olacaktır diyorum. Bu konuda çok umutsuz değiliz. Çok umutsuz değiliz. Ancak sorunu çözecek olan kurallar değil, gemi adamının örgütlenmesidir. The problem with MLC is regarding Russia. We ratified MLC, but so far no one law has been incorporated. So we have a document, but we haven't any rules how to use it. It's clear that saving Black Sea's face from being the sea of shame depends on how the union organization is strong. And this is exactly the aim of the Black Sea project carried on by ITF and affiliated unions in Black Sea countries. ITF tries to raise awareness among seafarers, ship owners and state authorities, show the importance of the problem and make them understand what the solution is. Bu bölgede iki farklı dünya var denizciler açısından. Biri standartların uygulandığı uluslararası piyasa ki Türk gemi adamlarının çok ciddi bir kısmı orada çalışıyor. Keza Romen, Ukraynalı gemi adamlarının da ya da Rus gemi adamlarının da öyle. Bir diğeri de Karadeniz bölgesi. Bir tarafta ciddi anlamda bir örgütlülüğümüz var. Uluslararası standartların uygulandığı uluslararası sularda çalışan gemilerde yaklaşık %30-35 civarında sendikal örgütlülüğe sahibiz. Öteki tarafta Karadeniz'de sıfır, hiçbir şey yok. Yani bir tarafta bu iki farklı dünyanın bir örgütlülük bilinci var, bir hak arama çabası var. Öteki tarafta ise Karadeniz'de her şey standart altı. Gemisi de standart altı, gemi adamı da standart altı. Her şey. ITF'in Karadeniz projesi işte bu ihtiyaçtan kaynaklandı. Yani burada standartları uluslararası düzeyde çıkartabilir miyiz? Gemi adamı seviyesinde. Hem örgütlülüğü hem hakları, yaşam biçimini, algılayışını, her şeyi. As the number of vessels with unionized seafarers grows, the standards in Black Sea will also begin to rise and seafarers will be working under decent conditions. Brightly beams
our Father's mercy from his lighthouse evermore. But to us he gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. A close collaboration among the trade unions in the region is imperative to strengthen the trade union organization and make ITF's Black Sea project successful. Otherwise, ship owners will always find a way out in such a business as maritime, which is completely international, and all efforts will come to nothing. Halihazırda Karadeniz'deki ITF üyesi denizcilik sendikaları bir yere gelip ortak bir iş yapmaya başladılar. Bu proje kapsamında. En azından artık bir toplu hareket imkanımız oldu. Birbirimizi dinliyoruz, anlıyoruz ve bir iş birliğimiz bu proje kapsamında genişledi. Bu da bir kazanımdır. Çok büyük bir şey değil belki ama evet bir ileri adımdır. Bu uzun vadeli bir proje. Kısa vadede çok fazla bir şey beklememek lazım. Yani ITF bu işe el attı diye, Karadeniz bölgesine el attı diye hani öyle bir senede, 6 ayda, 2 senede tamam her şey düzelecek böyle bir şey yok. Bu bilinç suçlamasının yaşanabilmesi için belki 10 yılların, belki 20 yılların geçmesi lazım. Bilemiyorum ama sonuçta bizim durduğumuz yerden bir şeyler yapmamız lazım. Yani eğer burayı görmezden gelirsek, eğer bu bölgenin içinde yaşayan ve bir mücadeleye gönül vermiş insanlar olarak bunu görmezden gelir, bu alanda gözümüzü kapatır bir şey yapmazsak o zaman biz kendi işimizin hakkını vermiyoruz. Biz ne yapıyoruz ki o zaman? If gemi eski var, eski gemi çok problem. Bu orada var, o hepsi biliyor. Sen orada ask. O hepsi biliyor. Aynı situation var, ben biliyorum benim sigorta ITF. Benim sigorta ITF var. Ne zaman maaş yok 2-3 ay, ben biliyorum, ben çağırıyor ITF, yardım. Benim sigorta ITF. Ben başka bilmiyorum. Okay, so to conclude, the problem in the Black Sea is this fatal combination of older river-type vessels, substandard vessels, combined with flags of convenience, owners with inadequate insurance that ultimately result in accidents, loss of life, pollution cases, and nobody to pick up the bill, nobody to hold accountable. And we're hoping that with the Maritime Labour Convention coming into force in August, a heightened awareness amongst seafarers, ship owners, unions, some more pressure on the whole situation to attempt to eliminate this bottom end of the market and try and make sure that the regulation that does exist is also implemented and has some effect in practice. Самым главным принципом для каждого украинского моряка должна стать защита
собственных трудовых прав. И это сделать можно, являясь членом Национального профсоюза, который является членской организацией ITF и который может эффективно защищать ваши права. И поэтому это крайняя необходимость иметь возможность быть членом профсоюза и иметь возможность защищать свои права. Поэтому вступайте в профсоюз и защищайте свои права вместе с нами. В очередной раз мы призываем всех моряков, прежде всего, вступать в профсоюз, знать свои права. Самое главное – бороться за свои права. Не верить судовладельцам, не поддаваться на уговоры. Прежде всего, boroться за свои права. Încerc să conving toți navigatorii să se alăture sindicatului, unei organizații puternice care să stea în spatele lor și care să le rezolve problemele atunci când aceste probleme apar. Veniți aproape de sindicat și nu veți avea nimic de pierdut, ci numai de câștigat. אני רוצה לפנות לכל הימאים, תצטרפו לאיגודים, תדעו את הזכויות שלכם, תלמדו להילחם על הזכויות שלכם. Guys, it's time to stand up. I mean, the world has changed. The union is totally recognized all over the world, and you are the only one today who can do something for yourself. The only thing you need to do is to join the union, to stand up, and to denounce the situation you are working on. Please do it. That's the time. The time has come today. But you must learn how to smile and take care. If you wanna be like all the folks on the hill, a working class hero is something to be.